Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, CNN Türk'te her pazar 18.30'da ekrana gelen yeni bir Fark Yaratanlar hikayesine hoş geldiniz. Türkiye'nin fark yaratan insanlarının A takımını kurmaya çalışıyoruz. Tam 32 ayrı bölümde sizlere Türkiye'de fark yaratan isimleri tanıtmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşıyoruz. Sadece İstanbul'da, Ankara'da değil, Anadolu'nun dört bir tarafında çevrenizde bulunan fark yaratan insanları arıyoruz, bulmaya çalışıyoruz. Tabii rehberimiz ise sizsiniz. Siz öneriyorsunuz. Sabancı Vakfı'ndaki özel bir jüri, özel bir kurul bunu değerlendiriyor ve biz de sizlere bu insanları tanıtıyoruz. Bugün tanıtacağımız isim de Tahsin Aksu. Tam bir fark yaratan. Üstelik Van'da fark yaratan bir isim. Yaptığı çalışmalarla özellikle Gevaş'ta hem kadınların hayata katılımını sağlamış, daha da önemlisi ilçede okuyan nüfusun da artışında büyük rol oynamış. Tahsin Aksu'nun hikayesi hepinize ilham verecek bir hikaye. Sıradan insanların, aramızdaki insanların neler yapabileceğinin de hikayesi. İşte bu haftanın fark yaratanı. Zuhre kurtiye dilgeşi, zuhre sebra cumati, zuhre kurtiye dilgeşi, zuhre sebra cumati. Güzel şeylerin çok gelmediği, geldiğinde de az kaldığı bir şehre, günlerin birinde bir kütüphane müdürü atanır. Ve şehre bir güzellik gelir. Güner Bey affedersiniz, sizi ne görevle gönderdiler acaba? Ben şehrin yeni kütüphane müdürüyüm efendim. Kütüphane mi? Evet. Kütüphane müdürü mü? Kütüphane! Hay maşallah. Vay ne şeref ya, ne şeref, ne şeref, ne şeref Güner Bey, tebrikler! Demek bir de kütüphanemiz olsa, işte bitti. Değil mi? Yok mu? Maalesef. Daha ilk defa bir muhabbete adı geçmiyor. Böyle hikayeler sadece filmlerde olur sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Türkiye'de çoğu kez hayat sanatın önünde at koşturuyor. Filmler beyaz perdenin ölçülerinde sınırlı kalırken bu topraklarda sanat hayatın ta kendisi oluyor. Vizontele Tuğba filminin setine ev sahipliği yapan Van'ın Gevaş ilçesinde olduğu gibi. Gevaş, Artos dağlarının eteklerinde yer alan, Van Gölü'ndeki Akdamar adasını seyredalan 30 bin nüfuslu, küçük ve şirin bir ilçe. 4 yıl öncesine kadar Gevaş da bu coğrafyanın kaderine ortaktı. Fakat bu küçük ilçeye günlerden bir gün hayalleri ve idealleri Van Gölü'nden daha büyük bir kaymakam atandı. Gevaş'ın kaderi değişti. Tahsin Aksu 37 yaşında. Samsun doğumlu genç bir kaymakam. Aksu 4 yıl önce Mardin Dargeçit'teki görevinden sonra Van'ın Gevaş ilçesine atandı. Ancak o Gevaş'a sadece mazbatasıyla değil, hayalleriyle de birlikte geldi. En önemli eksikliğin eğitim olduğunu fark edince kollarını sıvadı ve Gevaş'ın köylerini de kapsayan bir eğitim seferberliği başlattı. Kampanyasının adı Okuyan Gevaş'tı. Okuyan Gevaş kampanyası kampanya bir proje olarak başlattık. 2008 yılında amaç eğitimin temel altyapılarını oluşturmak,
kadınlarımız ve çocuklarımız üzerinde eğitim bilinci oluşturmak ve geleceğe, yarınlara daha eğitimli bir nesil yetiştirmek amacıyla başlamıştık. Yaptığımız çalışmalarla 7'den 77'ye herkesin içinde olduğu bir kampanya projeyi arzuladık. Bunun için de 13 projeyi içinde barındırarak kadınları, engellileri, çocukları, ilköğretim öğrencileri özellikle, bunun dışında cezaevi sakinlerimize her birine ayrı bir proje olarak uygulamaya başladık. 2 yıldır devam eden bu kampanya projemizde hedefimiz okuma yazma bilmeyenleri okur yazar hale getirmekti. Yavaş'ta da kişi başına bir kitaba ilk yıl hedefimizde ulaşmak, 30.000 kitap okumasını hedeflemiştik. 2009 yılında ise kişi başına 2 kitabı hedeflemiştik. Yani 60.000 kitap okunmasını. Ve netice itibariyle şu oldu. 2008 yılında kişi başına 1 kitap hedefimize ulaştık. 2009 yılında ise şu anda 30.000 nüfuslu ilçemizde 51.000 tane kitap okunmuş oldu. Burada tabii kitap okuma oranlarını yükselten özellikle kadınlarımız oldu. Çünkü Okuyan Gevaş kampanyası içerisinde Evim Okulumdur Benim projesiyle kadınlarımız özellikle dezavantajlı gruplar anlamında daha ön plana çıkmış oldu. Tabii kadınlarımızın okuması çocukların okullaşmasına da etki yaptı. Aynı zamanda kadınlarımızın okuması ilk öğretimi bırakmış kadınlarımızın açık öğretime kayıtlarını da sağladı. Okuyan Gevaş projesi kapsamında öncelikle çeşitli yerlerden toplanan kitaplarla 20.000 kitaplı bir kütüphane oluşturuldu. Sonrasında ise uzun süren eğitim toplantıları ve çeşitli ödüllerle kadın ve çocuklar kitap okumaya teşvik edildi. Bugün dileyen herkes kütüphaneden okuyacakları kitapları seçip 15 günlüğüne evlerine götürebiliyor. Evleri yakın olanlarsa gelip burada hem kitaplarını okuyor hem de okudukları kitaplarla ilgili fikir alışverişinde bulunuyor. Dostoyevski'den Nazım Hikmet'e, Reşat Nuri Güntekin'den Doğan Cüceloğlu'na kadar pek çok yazarı okuyan kadınlar kendilerine gönderilecek yeni kitapları da bekliyorlar. Ey dost seni severim, can içre yerim vardır, gece gündüz oyanmaz, acep afhalim vardır. Sen gülü görür iken dikene sunma elin, korkma düşmanlarından, çün doğru yolun vardır. Düşmanlar eydir bana, söz demek kandan sana. Okuyan Gevaş projesinde hayatında hiç kitap okumamış kadınlara ve çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması için bir ödül sistemi de oluşturulmuş durumda. Kaymakamlık bütçesinden sağlanan ödüller çoğunlukla eğitime yönelik olsa da onları meslek edindirmeye yönelik teşvikler de yok değil. 8.000 sayfa ve üstü kitap okuyanlardan üniversiteye gitmek isteyenler dershaneye ücretsiz gönderiliyor. Elektronik eşyası olmayan bayanlara dikiş makinesi, çamaşır makinesi alınıyor. Öğrencilere de giyim ve kırtasiye malzemesi hediye ediliyor. Birçok kadınsa ortaokulu, liseyi dışarıdan bitirip açık öğretime kaydını yaptırarak kendisine en büyük ödülü veriyor. Hayat Karanfil henüz 35 yaşında ama şimdiden 5 çocuklu bir anne. Hayata ağır karanfiller yüklemiş durumda. Ünzile gibi çocuklarıyla büyüdükten sonra bugün hayatını yeniden yaşamak istiyor. Ve yeni hayatını kitapların satır aralarında, kelimelerin dünyasında arıyor. Nazım Hikmet'ten Sevdalı Bulut adlı kitabını okuyorum. Ben Zeytin Dağı'nı okudum. Falih Rıfkı Atay'dan, Halide Edip adı var, Mursal Kımlıev'i okudum. Doğan Cüceloğlu'dan 3 kitap okudum. İşte Yeniden İnsan İnsana, iletişim üzerine işte okudum. Genelde okumadık, kitap bırakmadık zaten. İşte havzada kalmadığı için şu an... Peki ne mezunusunuz? İlkokul mezunuyum efendim. Peki memnun musunuz? Kitap okumaktan zevk alıyor musunuz? Ne zamandır okuyorsunuz? Yaklaşık 2 yıldır okuyoruz. Evvelden 2000-3000 okuduk. Şu an 10.000 okudum. 2009'da ve 2010 tamamlandık aslında artık tamamlandı. 2010'un
okuma projesi devreye giriyor artık. Okuyoruz. Neler değişti hayatınızda? Ne fark yaratıldı? Artık biz söz sahibi oluyoruz kendi evimizde. Artık işte her istediklerinde çıkıyoruz. Ev dolaşıp kitap okuyabiliyoruz toplu halde. Çok güzel, çok bizim hayatımızı bayağı da değiştirdi efendim. Bakın gördüğünüz gibi dişlerim çürümüş. Daha doğrusu yaptıramadım. Sayın Kaymakamım şu an söz verdiği dişlerini de yaptıracağız. Yani maddi ve manevi işte yardım oluyor bize. Yılda 20 kişiye bir kitap düşen Türkiye'de 30 bin nüfuslu Van'ın Gevaş ilçesinde Okuyan Gevaş projesiyle bir yılda 33 bin kitap okundu. 570 ev hanımının kitap okumaya katılmaları sağlandı. Okuduğu kitaplardan 36 kişi dershaneye gitme, 5 kadın çamaşır makinesi alma, 8 kişi eğitim bursu alma hakkı kazandı. Ayrıca Okuyan Gevaş projesinin bir ayağı olan Açıkta Kalma, Açık Öğretimli Ol çalışmasıyla Açık İlköğretim'e 103, Açık Lise'ye 210 kişi kaydını yaptırdı. Kitap pasaportu diye ilk defa Türkiye'de uyguladığımız bizim ilçe kitap pasaportu adıyla. Bu uygulamada bu kitapları okurlarımız alıyor. 30 bin nüfuslu ilçemizde 5 bin tane okurumuz var bizim kütüphaneye kayıtlı şu anda sürekli takip ettiğimiz. Ve kitaplarını alıyorlar. Merkezde haftada bir kitap alıp götüren, okuyan geri getiriyor. Türkçe öğretmeninin eşliğinde mülakat yapılıyor. Okuduğu kitapla ilgili mülakat yapılıyor. Aynı zamanda özetini çıkarıp getiriyor. Herkes mülakattan geçmiş oluyor. Köylere de ayda bir gidiyoruz. Ayda bir gittiğimiz bu çalışmalarda fedakar öğretmenlerimiz yine kar kış demeden gezip dolaşıyorlar. Burada mülakatlarını aynı şekilde yapıyorlar. Okunan kitaplarının özetlerini alıyorlar. Daha sonra da kayıtlarımız devam ediyor. Sene sonunda değerlendirmesini yapıyoruz. Sene sonu değerlendirmesinde de kimin ne ihtiyacı varsa, yani dershaneye gitmek isteyen oluyor, evine eşya almak isteyen oluyor ya da evini yaptırmak isteyen oluyor. Çok kitap okumuşsa biz ona destek olabiliyoruz. Zaten mağdur ve fırsat eşitliği yaratma anlamında bunu düşündüğümüz için biz genelde imkanı kıt insanlar, kitap okumaya bu anlamda fırsat eşitliğini oluşturmaya çalıştığımız insanlar, dezavantajlı gruplar dediğimiz gruplar. Bunlara yerel imkanlarla destek olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde 2009 yılında da tespitlerimizde biz şu anda 6 milyon sayfa kitap okumuşuz. Sayfa sayısına göre ona bakıyoruz. 51 bin tane de kitap bitirmiş oluyoruz. Özellikle öğrencilerde farklı uyguladığımız burada soru çözme, üniversitede soruyu anlama, SBS'de soruyu anlama, ÖSS'de yeni değişen sistemde soruyu anlama kabiliyetlerini geliştirmiş oluyor ki bu önümüzdeki dönemlerde de önemli bir miras olarak kalacaktır. Gevaş'ta yaşanan bu değişim her sokağa, her eve sirayet etmiş durumda. Hangi kapıyı çalsanız bir değişim hikayesiyle karşılaşıyorsunuz. Evlerin dışında Güneydoğu'nun duvarları karşılasa da sizi, evlerin içlerinde sonsuz bir deniz akıyor. Siz ne zamandır okuyorsunuz? Ben yaklaşık hemen hemen bir yıldır diyeyim. Mart ayında başlamıştık. Nisan ayında diyeyim ben. O zamandan beri Ağustos en son denemelere kadar okuduk. Ağustos'a kadar okudum ben. Peki kaç sayfa okudunuz şimdiye kadar? Biraz anlatır mısınız o 5000 sayfa okudum ben. Ondan sonra öyle her birimiz yani 4 kız burada okuduk. Hepimiz onlar 8000 okudu. Ben 5000 okuyabildim anca. Sonra işte Kaymakam Bey bize makine hediye etti sağ olsun. 5000 sayfa karşılığında. Peki mesela neler değişti hayatınızda? Vallahi hayatımda yani insanın görüş açısı değişiyor en azından. Yani dünyaya bakışı, başka dinler, başka insanların hayatları, her konuda insanlar başka gözle başka dünyaya bakabiliyor bence. Suç ve Ceza'yı okudum ben. Ondan sonra Reşat Nuri Gültekin kitaplarını okudum. Yaşar Yaşamaz'ı okudum. Yani bayağı bir okudum da şu an aklımda. En çok? Vallahi en çok anlayabildiğim kadarıyla Reşat Nuri Gültekin'in kitaplarını anladım. Ondan sonra Turgut Özakman'ın Diriliş kitabını okudum, beğendim. Dostoyevski'nin kitabını okudum, Suç ve Ceza, onu da çok beğendim. İlk başta okuduğumda bir 10 sayfa falan alıyordum, çok sıkılıyordum. Sonra alıştım artık, yani günde bir 100 sayfa falan yapabildim. Hani insan isteyince demek ki azim olunca okuyabiliyor.
Gevaş'ta başlayan farklı yaşam sadece okumayla sınırlı değil. Özellikle genç kızlar için açılan dikiş nakış kursu onlara ekonomik özgürlüklerini kazanmaları konusunda destek oluyor. Tarlada ceviz toplayan eller burada yeteneklerini konuşturuyor. El emeği, göz nuru yaptıkları bu işleri satıp kendi ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. 58 yaşındayım. 9 tane çocuğum var. 4 kız evlenmiş. Oğlum işsiz. Beyim korucu. Biz de kaymakamımıza teşekkür ederiz. Bu kurs açtığı için bize maddi destek yaptı. Allah razı olsun. Burada geldiğim zaman elde bir şey öğreniyorum. Arkadaşlarla tanıştım, köylerden gelenleri tanıştım, milleti gördüm. Biz sergi açacağız, ürünlerimizi açığa çıkaracağız. İnşallah. Gevaş ilçesinde 2006 yılından beri sadece eğitim alanında değil, işsiz ve engelli gençlere de meslek kazandırma kursları veriliyor. Bir fırsatım olsa projesiyle ilçede bulunan 309 engelli evlerinden toplanıyor, servislerle atölyeye getiriliyor ve burada gençler klasik müzik eşliğinde yaptıkları heykellerle hem sosyalleşme olanağı buluyor hem de Van yöresinin kültürünü eserlerine taşıyorlar. Fırında çalışırken makineye kaptırdım kolumu. O gün bugün engelliyim işte 10 senedir. Peki daha zorluklarını çekiyor muydunuz okulda? Okulda tabii ki zorluklar vardı yani maddi manevi bayağı zorluklarımız vardı. Onun için çalıştık, boyacılık yaptık. Her yerde kahvecilik yaptık. Çünkü bütün eve ben baktığım için bayağı zorluk çektim ben. Daha sonra burayla tanıştınız. Evet, burayla tanıştım kaymakamımız tarafından. Vallahi hayatımız şu an bayağı iyi değişti yani bayağı zevkli bir işle uğraşıyoruz. Zaman geçiyoruz yani de güzel bir şey yani. Nasıl hissettiriyor size? Daha önce resim yapar mıydınız, sever miydiniz okuldayken? Okuldayken yapardım ama böyle değil. Normal resimler yapardık ama bunlar daha zevkli. Bulunduğumuz ilçe küçük bir ilçe. Yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı. Onun için bizim için çok güzel bir şey oldu bu. Kaymakamımız tarafından bu proje. Hem bizim iş açısından hem kendimizi geliştirme açısından çok iyi bir proje oldu. Burada yapmış olduğumuz Van'ın yörelleri, tarihi eserler, Van'ımızı tanıtmak için böyle bir çalışma başlattık. İnşallah bu projeyi daha güzel bir şekilde geliştirmek istiyoruz. Mesela eskiden ben köylere geziye gittiğimde sadece erkeklerle görüşürdük ve konuşurduk. Ancak şimdi gittiğimde bütün kadınlar, erkekler aynı ortamda bizim yanımıza gelip rahatça konuşabiliyorlar, dertlerini anlatabiliyorlar. Ki bu bölgede baktığınızda bu aşılması zor bir konudur esasında köylere gittiğinizde. Öncelikle sosyalleşmelerini sağlamış olduk ki bunda en önemli gösterge kitap okumaya başlayan birisi bir grup tiyatro hazırladı. Aynı zamanda bu okuyan kadınlarımızdan arıcı kızlarımız yetişti bizim. Yani arıcılık yapmaya başlayan, kendi geçimlerini temin etmeye çalışan insanlar oluştu. Bir diğeri kazanım olarak üniversite, lise, açık ilköğretim kayıtlarımızda oranlar yükseldi. Ana sınıflarına giden çocuklarımızda oranlarımız yükseldi. Bunları da okumanın getirdiği bir sonuç olarak görüyoruz. Köye gittiğinizde çok rahat artık kitap tartışması da yapabilirsiniz. Tahsin Aksu, idealleriyle başladığı mesleğinde hayallerinden hiç vazgeçmedi. Kitap okumanın cümle içinde dahi kullanılmadığı evlere kitabı, edebiyatı soktu. Bir ilçenin kaderinin okumayla değişebileceğine inandı. İnancını binlerce insana yaydı. Van'ın Gevaş ilçesinde nesiller boyu sürecek kocaman bir fark yarattı.
Sevgili seyirciler, Fark Yaratanlar programında kısa bir ara vereceğiz. Gördüğünüz gibi Tahsin Aksu'nun hikayesi gerçek bir fark yaratan hikayesiydi. Biz de ilgiyle, zevkle gittik, yaptık. Her programdan sonra bir kez daha böyle bir program yaptığınız için mutlu oluyoruz, inanın. Türkiye'de sizlere iyi haber vermenin kıvancını yaşıyoruz. Daha da önemlisi, Tahsin Aksu gibi isimleri sizlere tanıtarak başka insanların da ilham alabileceğine inanıyoruz. Bu belki de bizim açımızdan en önemli ve en büyük beklenti diyebiliriz. Çok kısa bir ara vereceğiz. Fark Yaratanları ardından bitireceğiz. Sevgili seyirciler, Fark Yaratanlar programını Sabancı Müzesi'nden The Seed Salonu'ndan sunuyoruz sizlere. Siz de eğer bir fark yaratan olduğunuza inanıyorsanız ya da çevrenizde fark yaratan birileri olduğunu düşünüyorsanız onlardan hiç izin almanıza gerek yok. Lütfen www.farkyaratanlar.org adresine girin ve oradaki formu doldurun ya da bizi arayın. 212 alan kodumuz, 249 23 14 telefonumuz. Her zaman karşınızdayız ve her zaman Türkiye'nin fark yaratanlarını ekrana getirmeye talibiz. Fark Yaratanlar programının bugün sonuna geldik. Yeni bir programda buluşuncaya kadar Sabancı Müzesi'nden, The Seed Salonu'ndan iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyi